Sevgili izleyiciler, sevgili Reçete izleyicileri iyi akşamlar. Bu akşam neden konuşacağız? Bu akşam konuşacağımız konunun odak noktasında Türkiye'deki temel toplumsal bakış açısındaki ayrışmalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım anma törenlerinin temelinde Atatürk'e bakış açımızın nerelerden nereye geldiğinin bir yolculuğuna çıkalım istiyorum. Mevcut duruma baktığımız zaman Türkiye'nin nasıl toplumsal bazda sarsıntılar yaşadığını ve ayrışma noktaları ortaya çıkmaya başladığını ve hatta zaman zaman yeni ayrışma noktaları oluşmaya başladığını, bunun ciddi bir toplumsal çatışma riski oluşturabileceğini söylemiş ve konuşmuştum. Şimdi bizim meselemiz olarak baktığımız pek çok meseleye bakış açılarımızda çok köklü sorunlar yaşıyoruz. Bunların temelinde yatan en önemli farklılıklardan bir tanesi. Tepkilerimizde, düşünüşlerimizde, yaşamımızda, yaşam biçimimizde, bakış açımızda nasıl bir durum sergilediğimiz. Çünkü sözünü ettiğim 29 Ekim ve 10 Kasım gibi bizim için önemli olan tarihlerin simgelediği temel figürlere bakış açımızı bunlar belirliyor. Şunu çok açıkça söyleyebiliyoruz. Çağdaş, modern Batı uygarlığının geçirdiği yolculuğu geçirmemiş olan toplumlarda, özellikle Doğulu toplumlar Batı toplumlarına göre toplumsal duyarlılıkların akılcılık zemininde değil, yani rasyonalite zemininde değil, daha çok duygusal zeminde değişip dönüştüğünü ve ortaya çıktığını görüyoruz. Buna kısaca şöyle diyoruz: biz çok duygusal bir toplumuz, duygularımızla hareket ederiz diyor. Bu mutlak doğru bir şey değil. Evet, duygularımız bizim için önemlidir. Duygularımızın üzerine oturduğu, bizim için değerli olduğunu düşündüğümüz manevi değerlerimiz de önemlidir. Bu da bizi biraz daha fazla duygusal yapmaktadır. Ancak uzun vadede düşünüldüğünde toplumların sergiledikleri tavırda, tepkilerde, değişimlerde akılcılık kadar duygusallığın da işin içerisinde olması gerektiği söyleniyor artık. Sadece pür akılcılık toplumları bir yerlere taşımıyor, çok doğru yerlere götürmüyor. Ancak ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. 29 Ekim ve 10 Kasım bizim için, ülkemiz için, sadece ülkemiz için de değil, bizi bilen, tanıyan, ülkemizin tarihini bilen insanlar ve ülkeler, coğrafyalar ve toplumlar için çok önemli tarihlerdir. Biri Cumhuriyetimizin kurulduğu gün, ilan edildiği gün, diğeri ise ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün ölümü. Bu ikisinin de temelde simgelediği çok önemli bir şey var. Bize ait olan bir şey var. Yani bir simge var. O da Atatürk. Duygularımızı ve aklımızı devreye soktuğumuz zaman bu iki önemli günün de bizim için ne kadar değerli, anlamlı, önemli olduğunu kavrayabiliyoruz. İşin içine duygularımızı biraz fazla kattığımız zaman ya abartıyoruz ya önemsemiyoruz, yokmuş gibi davranıyoruz. Ya çok seviyoruz ya nefret ediyoruz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma gününün toplumsal, duygusal bazda, zaman zaman fikirsel baza da yansıyan bir ayrışma zemini oluşturduğunu görüyoruz. Yansımalarını karşımızda nasıl görüyoruz? Duruma isyan edenler, itiraz edenler, karşı çıkanlar, düşman ilan edenler kendilerini ifade edebiliyorlar rahat. Bakın, söylediklerimin hepsi aslında duygusal şeyler. Ya da tam karşıtı, alabildiğine sarılıp fanatikçe konuşup fanatikçe savunup tam karşıt bir kutup oluşturanlar da var. Yine burada da duygular var. Bunun söze dökülmüş halini hem basına hem medyaya hem de siyaset arenasına yansımış halini nasıl görüyoruz biliyor musun? Aslında çok farkında değiliz belki. Özellikle odak noktasında Atatürk'ün olduğu cümleler kurulduğunda, örneğin bir 10 Kasım Atatürk'ü anmayla ilgili bir mesaj yayınlandığında, bir röportaj yayınlandığında Atatürk'e hitap etme biçiminin bir ayrışma görüntüsü, bir ayrışma simgesi olduğunu görüyoruz. Bazıları onun için Gazi Mustafa Kemal diyor, bazıları Mustafa Kemal Atatürk diyor, bazıları sadece Atatürk diyor, bazıları Ulu Önder Atatürk diyor, bazıları Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ve arkasından gelen cümlelerse daha çok yine işin içerisinde duygusal bağlamın ve duygusal beklentilerin yer aldığı cümleler oluyor. Bunu söyleyiş tarzı ve söyleyenlere baktığımız zaman farkına varılmayan bir ayrışmanın ortaya çıktığı. Senin Atatürk'ün benim Atatürk'üm, onun Atatürk'ü şunun Atatürk'ü gibi bir ayrışma zemini oluşturdu. 100 tane Atatürk'ün olmadığını,
bir tane Atatürk'ün Türkiye'de yaşadığını, var olduğunu, bir tane Atatürk'ün yaşamış, ölmüş olduğunu unutuyoruz aklımıza baktığımız zaman. Her birimizin kendine has bir Atatürk simgesi oluşmaya başlıyor ve bunu ayrışmak için bir malzeme olarak kullanıyoruz ve Atatürk üzerinden aslında farkına varılmaksızın düşmanlıklar yaratıyoruz. Peşin hükümler yaratıyoruz, ayrışma alanları yaratıyoruz. Toplumu oluşturan bireylerin temel nitelikleri, bireylerin genel birikimleri, bilgi birikimleri, deneyimleri, duyguları, tavırları, tarzları, yaşam biçimlerinin yansıması olduğu için toplumsal bazdaki insan gruplaşmaları daha çok yine akıl üzerine değil duygular üzerine oldu. Bunun çok basit bir örneği futbol taraftarı. Futbol taraftarlığı toplumun duygularına hitap eden bir durumun sonucu. Akılcılıkla çok ilişkisi yok. Bir takımın renklerine, bir takımın geçmişine, oynadığı oyuna, yaptığı sporun cinsine, rekabet alanındaki davranışlarına, başarılarına ya da başarısızlıklarına bakarak ona yüklediğimiz yüklerle birlikte duygusal paylaşım içerisine girip o takımın taraftarı haline dönüyor. Bu taraftarlığın zemininde bulunan duygusallık ve duygudaşlıktır ki akılcılıktan bizi uzaklaştırdıkça fanatizmi davet eder. Ülkemizde de özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım anma törenleri sonrasında gördüğümüz manzarada Türkiye'de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Birbirinden farklı duygu durumları içerisinde olan toplum katmanları ya da grupları arasında lafta da, sözde de, söylemde de kendine has bir tavır sergileyen bu gruplar Atatürk üzerinden bir ayrışma ve ayrışmanın yaratabileceği bir düşmanlık zemini ortaya sermeye başlamışlardır ki bu duygusallığın beslediği farklı fanatik alanların çatışma alanıdır. Daha doğrusu farklı fanatizmlerin ortak zeminde yarattığı çatışma alanı. Oysa duygusal birikim, tavır aynı. Burada akılcılık ve toplumsal ortak akıl devreye girse sonuç son derece nettir. Dünyada bir tane Mustafa Kemal var. Başka Mustafa Kemal Atatürk yok. Başka Atatürk yok. Bir tane yaşamış. Burada duygu devreye girer. Ne kadar şanslıyız ki bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni var etti. Ve yeryüzünde bunun bir başka örneği de yok. Nereden biliyoruz bunları? Duygularımızda bilmiyoruz. Tarihi okuduğumuzda, siyaset tarihini, toplum tarihi, uzak tarihi, yakın tarihi, yabancı tarihi, hangi tür tarih ve hangi bakış açısıyla okursanız okuyun, tarihsel gerçeklikler bize bunu söylüyor. Yeryüzünde Türkiye Cumhuriyeti gibi bağımsızlık mücadelesi verip bir istiklal savaşı yürütüp tam bağımsız bir devlet kurmuş bir başka kadro, bir başka lider yok. Tek örnek. İşin ilginci. Bu örnek tüm dünyada bilinen ve böyle değerlendirilen ve başka ülkeler, başka toplumlar, başka coğrafyalar içinde bu tarihsel bilgi yani aklın ortaya koyduğu bu veriler doğru olarak kabul edilip örnek teşkil etmektedir. Bizim de yapmamız gereken şey son derece basit. Duygularımızı akılcılığımızla yoğurup tarihsel gerçeklikleri doğrulukla öğrenip duygularımızı ondan sonra işin içine katıp yargılarımızı öyle sonuçlandırmalı. Hele peşin hükümlerle bunları asla yapmamalı. Ülkemizde toplumsal bazda tarih bilincinin oluşmasını sağlayan mekanizmalar, ülkemizin tarihinde yer alan önemli günler, önemli olaylara da o bakış açısını getiriyor. Türkiye gibi bazı ülkelerde çok eskiden gelen bir alışkanlıkla tarih bilinci oluşturmak adına toplumda resmi ideolojiyi destekleyen bir resmi tarih bilinci yaratılmaya çalışılmış. Uzun yıllarda böyle. Bu objektif, tarafsız, bilimsel ve tartışılabilir tarih anlayışının uzağında olan bir durumdur. Akılcı olan bilimsel doğrularla beslenmiş tarih anlayışı buna uzak kalmış. Bunun yarattığı toplumsal tarih bilinci tek boyutlu ve işin içerisinde çok fazla duygu ve zaman zaman da hamasetin karıştırıldığı bir tarih bilinci olmuş. Bunu çok yakın tarihimizden 12 Eylül'den sonraki süreçte çok açıkça yaşadım. 12 Eylül darbesinden sonra bu ülkede eğitim sisteminden basın yayın organlarına kadar çok bilinçle ve baskıcı bir sistemle tek boyutlu, tartışılamaz bir resmi tarih bilinci sergilenip toplumsal tarih bilinci yaratılmaya çalışıyor. Öylesine duygulara dönük, duygulara yönelik ve sıradan ve yüzeysel bir tarih bilinci
anlayışıyla ve yöntemleriyle yapılmaya çalışıldı ki bu duygu durumunun yarattığı atmosferde bu duygu durumunun karşıtları da bundan besler. Ve karşıtlar bundan beslendiğinde aradan geçen 30 küsür yıllık sürecin sonunda yine akılcılığımızı kullanamayıp yine devlet eliyle beslenen ve büyütülen bir başka duygularla bezenmiş ve yoğrulmuş yeni bir tarih bilinci, toplumsal tarih bilinci ortaya çıkarılmaya çalışıyor. Ve yine tek taraflı, yine duygularla yoğrulmuş, yine duygusal zeminden beslenmiş, yine akılcılıktan ve bilimsel bakış açısından uzak bir bakış açısı. Bunun yarattığı olumsuzlukları bugünlerde yaşıyor. İçinde bulunduğumuz duygu durumunun bizde yarattığı aidiyet duygusu vardır. Bu aidiyet duygusu bizi belli gruplara dahil eder. Şuradanız, buradanız. Bu zaman zaman bir siyasi düşünce olabilir, bir iş yeri arkadaşlığı olabilir, bir mezun olduğunuz okul olabilir, yaşadığınız bir şehir olabilir, bir ırksal durum ya da bir cins olabilir, bir cinsiyet farklılığı olabilir gibi. Pek çok durumla, grupla bir arada kendimizi var ediyoruz ve kimliklerimizi oradan besleyip büyütüyoruz ve aidiyet duygumuzu yaratıyoruz. Bu aynı zamanda toplum tarafından bize verilmiş olan kimliğin de bir başka yansıması. Bu aidiyet duygularının ortaya çıkarttığı bu farklı gruplar tarafından Türkiye'de Atatürk üzerinden farkına varılmayan bir ayrışma zemininin ortaya çıkmaya başladığını söylemiş. Bunu ortadan kaldırmanın ya da bu yaratılmış olan durumun ortadan kaldırılmasının tek bir formülü var. Akılla ve akılcılıkla yola çıkmak. Bu nasıl olacak diye sorduğumuzda aslında çok basit. Toplumları bir arada tutan, toplulukları var eden, büyüten, geliştiren ve o toplulukların biz bir topluluğuz, biz bir toplumuz, ben bu toplumun bir üyesiyim denmesini sağlayan temel nitelikleri vardır. Bunlar tarihsel süreç içerisinde kültürümüzün, düşünce yapımızın, felsefemizin, inançlarımızın, yaşam biçimimizin, yaşam kültürümüzün içerisine serpiştirilip bizi birey yapan değerlerdir. Ve bunlar herkes tarafından kabul görmüş olan, bazen körü körüne, bazen yaşanılarak, bazen düşünülerek, bazen tecrübe edilerek kabul edilmiş olan ortak değerlerdir. Biz bunlara toplumsal uzlaşı alanları diyoruz. Bizi biz yapan değerler diyor. Ülkemizi düşündüğümüzde bu değerlerin en önemlilerinden bir tanesi Atatürk figürüdür. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'tür demedim. Atatürk figürüdür. Nasıl ki kör sağır bir insana bir insanı anlatırken bir insanın ne olduğunu anlatırken, bir cismin, bir canlının, bir ağacın ne olduğunu anlatırken kullandığımız simgelerle onun beyninde bir yer edinmesini sağlıyorsak, bu toplumun da temel belleğinde ve bilinçaltında her tür kavrama, her tür yaşanmışa, her tür tarihsel olguya, her tür inanca, felsefeye, düşünüşe ait figürler yer almaktadır. Bunlar hepimizin ortak figürleridir. Atatürk de bu ortak figürlerden bir tane. Türkiye'de Atatürk üzerinden yürütülen tartışmanın yürütüldüğü yer burası değildir. Yürütüldüğü yer Atatürk'ün siyasi hayatına ilişkin, tarihsel süreç içerisinde yaptıklarına, ettiklerine ilişkin, eylemlerine ilişkin, düşünüşlerine ilişkin tartışmalardır. Bunlar doğal görünmektedir. Demokrasinin olduğu ülkelerde, demokratik toplumlarda bunlar olması gerekendir aynı zamanda. Ayrı mesele. Toplumun temel belleğinde ve bilinçaltında köküne kadar kazınmış olan Atatürk figürü üzerinden bir tartışmaya dönüşmeye başladığında bu tartışmalar toplumun kafasında, bilinçaltında, ruhunda ve duygularında yer etmiş olan Atatürk figürü çadırdamaya başlar. Çatırdatılmaya başlar. Buysa çok köklü çatışmalar yaratır. Ve buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü toplumların bir arada durmasını, var olmasını, yaşamasını, gelişmesini, çoğalmasını, toplumun ömrünü, yaşamını devam ettirmesini sağlayan bu türden temel figürlere, bunlara örneğin toprak, örneğin dil, örneğin inanç, örneğin yaşam biçimi, örneğin kültürler, örneğin ırksal temeller, bütün bunların hepsini bir arada tuttuğumuzda zaten biz buna insan ve toplum diyoruz. Yani toplumu ve insanları bir arada tutan yapışkanlardır bunlar. Uzlaşı zeminini oluşturan, birlikteliği oluşturan, var olmayı sağlayan temel figürlerdir bunlar. Bunları çatırdatmaya, ortadan kaldırmaya ve çok hızlı değiştirmeye kalkarsanız başka yansımalarınız olur. Nedir o yansımalardan bir tanesi? O figüre sahip çıkanlar ve karşı çıkanların ayrışması. Bunun yarattığı çatışmalar. Arkasından gelen figürün değişimi, figürden şüphe etmeler, figüre karşı çıkmalar,
Tam tersi figüre aşırı sahiplenmeler gibi yine işin içine akılcılıktan uzak olan duyguların egemen olduğu yeni çatışma ortamları, sebepleri ve konuları yaratmış oluruz. Bunu ortadan kaldırmanın tek bir formülü var. O da akılcılık. Ülkemize baktığımız zaman kendi adıma Atatürk'ü sevmeyenlerin olabileceğini düşünüyorum. Ama öylesine azınlıkta ve öylesine az sayıda olduklarını düşünüyorum. Çünkü Atatürk gerçeğini biliyorsanız, bu ülkede yaşıyorsanız, bu ülkenin tarihini biraz okumuşsanız, resmi tarih anlayışı, zihniyeti dışında bir tarih bilinciniz gelişmeye başlamış, birazcık okuyup yazıyor ve birazcık dirsek çürütüyorsanız, sadece bunlar bile değil, çevrenizden duyduklarınız, büyüklerinizden, atalarınızdan duyduklarınızla bile bugüne baktığınız zaman Atatürk'ü sevmiyor olmak bir anormallik olarak değerlendirilebilir. Ancak bunun da toplum tarafından hoşgörüyle karşılanmak gibi bir zorunluluğu vardır. Neden? Çünkü toplumun kendinden farklı olanlara, biz bunlara marjinaller diyoruz, hoşgörü gösterme zorunluluğu vardır. Demokrasinin olmazsa olmaz, bir arada yaşamanın olmazsa olmaz temel koşulu budur zaten. Burada ayrışma noktanız varsa eğer bunu oturur, tartışır, konuşur, yazar, çizer, araştırırsınız. Ve burada akılcılığı ve aklı devreye sokar. Atatürk söz konusu olduğunda Atatürk üzerinden ve Atatürk figürünün kullanılmasıyla tartışma yaratamaz. Yaratacağınız tartışmalar duygusal tartışmalara dönüşür. Atatürk'ün fikirleri, eylemleri, yaptıkları, ettikleri üzerinden tartışabilirsiniz. Bunu tartışırken de yine akılcılığınızı, bilimselliğinizi ortaya koymak zorundasınız. Duygularınızı işin içerisine katamaz. Duygularınızı işin içine kattığınız anda karşıtlarınız da duygularını işin içerisine katarak yine bir başka çatışma alanının yaratılmasına sebep olur. Bu noktada çok temel bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Siyaset ve ideolojilerin karşımıza çıkarttığı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin son dönemdeki en büyük hastalıklarından bir tanesi de bu zaten. Daha çok duyguların egemen olduğu bir siyaset bilinci geliştiği içindir ki bizde her konuyu siyaset zemininde tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Bu da duyguların daha da derinlere kök salmasına sebep oluyor ve bu sefer figürler üzerinden ayrışma yaratan duygu durumları siyasi zemine çekilmiş duygu durumlarına sebep oluyor ve siyasi ayrışmaya sebep oluyor. Bu toplumun, bu ülkenin ortak figürü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü eğer siz siyaset zeminine çekerseniz, duygularınızın içerisinde onu yoğurursanız, sonuç herkese göre bir Atatürk tanımlaması ortaya çıkmaya başlar. Onun Atatürk'ü, bunun Atatürk'ü, benim Atatürk'üm, senin Atatürk'ün. Bir süre sonra benim Atatürk'üm seninkini döver, seninki benimkini döver, tartışmasına ve kavramsallaşmasına ulaşmış olur. Bu iki şeye zarar verir. Gerçekliğe zarar verir, gerçeği ortadan kaldırır duygular yoğunlaşmaya başladığı için. Gerçeklik unutulur gider, var olan durum gerçeklikmiş gibi algılanır. Bunun yerine ise yine gerçeklikmiş gibi bir başka şey ikame etmeye başlarız. Yine duygularımızı devreye sokarız. Ve böylece katmanlaşmış, katmerleşmiş bir ayrışma potansiyeli oluşturan duygu dünyamızın işin içine girdiği toplumsal çatışma alanları yaratmış. Ve bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları anlatmamın çok önemli sebebi var. O da geleceğe dönük olarak baktığımızda bundan sonraki süreçte bu tür sorunları yaşamak istemiyorsak ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerekiyor diye düşündüğümüzde karşımızda neler duruyor? Çözüm de burada yatmalı. Eğitim kurumlarımıza ve eğitimcilerimize çok iş düşüyor. Eğitim sistemimizin gözden geçirildiği, çocuklarımızın yetişme biçimlerinde akılcılıkla duygusallığı ne kadar yoğuruyoruz buna bakmamız lazım. Çocuklarımızı bu ortak zeminde yetiştirmek istiyorsak, bu ülkenin vatandaşı olarak, bu ülkenin değerleriyle yetiştirmek istiyorsak, değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini, ancak neden sahip çıkmaları gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Bunu yaparken de objektif verilerle hareket etmemiz gerekiyor. Yani akılcılıkla hareket etmemiz gerekiyor. Bu nasıl olur? Son derece basit. Atatürk'ün fikirlerini, yaptıklarını iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bunların hepsi bizim tarihimiz, bize ait. Bu ülke benimdir, bizimdir diyen her bireyin, her vatandaşın sorumluluğunda olan bir şeydir. Hiç kimse de bu sorumluluktan kaçamaz. Bu ülkede yaşayıp Atatürk'ü sevmeyebilirsiniz ancak öğreneceksiniz. Bu ülkede yaşıyorsanız kendi tarihinizi bileceksiniz, öğreneceksiniz. İşte eğitim sisteminin amacı da budur zaten, bunu sağlamak. Yani akılcılıkla yola çıkılmış fikirlerin konuşulup tartışıldığı bir zemin var olabilseydi Türkiye'de bugün,
bunları ben konuşmuyor olurdum. Bizim için önemli bir sembol olan Atatürk'ün toplumsal belleğimizde, tarihsel belleğimizde aldığı yeri bugün tartışmıyor olurdum. Keşke bunu yapabilseydik. Umuyorum bundan sonraki süreçte bunu yapabiliriz. Buradan ailelere de iş düşüyor. Bu ülkenin kurucusu, Cumhuriyeti var eden, Türkiye'nin en büyük lideri, dünyanın en büyük liderlerinden biri olan ve bizim tarihimizde yer alma şansına eriştiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklarımıza öğretmeliyiz. Devletçi, resmi ideolojik zihniyetle değil, tarih bilinciyle birlikte ortak toplumsal bilincin oluşmasını sağlayacak olan bağımsız kaynaklardan öğrenmeli. Bu kaynaklardan birincisi de Atatürk'ün kendi yazdıklarıdır. Bugün bu ülkede yaşayan herkesin Atatürk'ün yazdıklarını mutlaka bir kez okumaları gerekir. Ve benim önerim de budur. Sevgili izleyiciler, bu akşamki programımıza da artık sona yaklaştık. Sürçülisan ettiysem affola. Ben Şaban Beyazpınar. Huzurlarınızdan ayrılırken sağlıkla ve iyilikle kalın. Hoşça kalın.